Selamlar arkadaşlar, ben Barış. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere birinci pozisyonda keman üzerinde bulunan notaların yerlerini göstereceğim. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da etkin olmaya başladım. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle en basit haliyle notaların nasıl kağıda döküldüğünden bahsedeceğim. Notaları yazdığımız bu 5 çizgi ve 4 boşluktan oluşan şeye dizek denir arkadaşlar, ya da porte de denir. Belki okullarda bunu görmüşsünüzdür. Notaları ya bu çizgilerin üzerlerine yazarız ya da çizgilerin aralarındaki boşluklara yazarız. Şimdi kemanımıza geri dönelim. Kemanımızda biliyorsunuz ki 4 tane tel var. Sol teli, re teli, la teli ve mi teli. Bu tellerin nota üzerinde hepsinin bir karşılığı var ve ben bugün size bunları öğreteceğim. İlk olarak sol telimizle başlayacağız arkadaşlar. Dizek üzerinde şu notayı gördüğünüz zaman, yani en alttaki çizginin altına 2 tane daha çizgi ekleyip onun altına da o notayı koyduğunuz zaman sol notasını, yani kemandaki boş sol telini elde etmiş olursunuz. Bu notayı gördüğünüz zaman bu sesi çalacaksınız. Bunu ifade eder. Her zaman böyledir. Şimdi dedik ki bu nota, sol notası bizdeki boş sol teline denk geliyor. Peki la nerede hocam diyeceksiniz. Sol telinden bir parmak boşluk bırakıp la notasını basıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar notalar ya tam notadır ya yarım sestir. Ya tam sestir ya yarım sestir. Yarım ses olanlar si, do ve mi, fa. Si, do ve mi, fa notaları her zaman dip dibe basılır. Şu şekilde basılır. Si, do ya da mi, fa gibi düşüneceksiniz. Ama tabi diyez, bemol falan işin içine girince değişiyor. Ama şu an onlara girmeyeceğim ben. Natural sesleri öğretiyorum size doğal halleriyle. Bu yüzden kafamızı karıştırmayalım. La notası da şurada gördüğünüz gibi, resmi koyacağım zaten. O dizeğin altına çizilen bir çizgi, iki çizgi, ikinci çizginin üstüne yazılan nota. Bakın çizginin üstüne yazılmış bu sefer. O da sol telindeki birinci parmakla basılan la sesini verir bize. Bu şekilde basıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir parmak boşluk bırakıyoruz ve la notasına basıyoruz. Daha sonra la'nın bir üzerine bu sefer bir tane çizgi var, görüyorsunuz dizeğin en altında. O çizginin altına yazılan nota da si notası oluyor. Siz bu notayı görüyorsanız eğer, bakın dizekte bu notayı görürseniz bilin ki sol telinde ikinci parmakla basılan si notasına basacaksınız. Si. Şimdi geldik do notasına. La notasını bulduk. Sonra si'yi bastık. Bakın eğer böyle basarsam, bakın eğer böyle basarsam si'yi, la'nın dibinde basarsam ne olur biliyor musunuz? Si bemol olur. Ama şimdi çok girip aslında kafanızı karıştırmak istemiyordum ama yine de belki soranlar olur. Si'ye basıyoruz. Şimdi geldik do'ya. Bakın do si'nin dibinde. Neden? Çünkü az önce söylediğim gibi si ve do yarım sestir. Aralarında başka bir ses yoktur. Si'den sonra dibinde hemen do gelir. Bakın şöyle bir şekil oluştu elimizde. La, si ve do dip dibe, sonra re gelecek birazdan. Dizek üzerinde en alttaki çizginin altına bir çizgi daha çizip onun üzerine notayı yazarsanız bu do notasını elde etmiş olursunuz. O do notası da arkadaşlar sol telindeki üçüncü parmakla basılan do notasına denk gelir. Sol, la, si, do. Bu do notasına denk gelir. Bu notayı gördüğünüz zaman her zaman bunu çalacaksınız. Dördüncü parmağımıza gelelim. Burada biraz bir değişik bir trik var. Kafanızı karıştırabilir biraz. Arkadaşlar kemanda dördüncü parmak her zaman bir altındaki telle aynı sesi verir. Sol telinde dördüncü parmak re, aynı zamanda re teliyle aynı sestir. Bakın. Aynı sesi verir. Yani aynı notadır. Dizek üzerinde en alttaki çizginin, 5 çizginin en altındaki çizginin hemen altına bakın. Başka bir çizgi koymuyoruz. Hemen altına çizilen re notası boş re telini ve aynı zamanda sol telindeki dördüncü parmakla aynı notadır. Aynı nota bakın.
aynı notayı ve aynı sesi verir. Şimdi gelelim re teline arkadaşlar. Re telinin notasını zaten gösterdim. En alttaki çizginin hemen altına çizilen re notasıdır. Bu notayı gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Boş re telidir ya da sol telinde 4. parmaktır. Sonra mi notasına geliyoruz arkadaşlar. Re telindeki mi notası dizekte bu notadır. Bu notayı gördüğünüz zaman en alttaki çizginin üzerine çizilen, yani çizginin üstüne çizilen nota mi notasıdır. Ve bu mi notası re telindeki 1. parmaktır arkadaşlar. Re telinde 1. parmak. Daha sonra fa'ya geçiyoruz. En alttaki çizgiyle bir üzerindeki çizginin arasına çizilmiş. Bu arasına çizilen nota da bize re telindeki fa notasını verir. Mi, fa. Bakın bu sefer ne oldu? Bu sefer şeklim değişti. Sol telinde la ve si'nin arası açıktı. Çünkü la ve si birbirinden ayrı notalar. Arada bir nota daha var. O da si bemol ya da la diyez. Ama mi'den sonra hemen fa geliyor bakın. Arada başka bir boşluk yok. Eğer ben fa diyez basmak istersem ne olur peki? Fa diyez basmak istersem arayı bir parmak açıyorum sadece, bu kadar. Fa, fa diyez. Fa, fa diyez. Bu şekilde. Sonra sol notasına geliyoruz. Bakın burada kafalar karışmasın. Hocam sol notasını zaten gördük. Şimdi bir daha nereden çıktı sol demeyin. Oktav oktav değişiyor ya bu sesler. Hani bize okulda hep do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sanki sadece 8 tane nota varmış gibi öğretiyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Piyanoya bakın. 88 tane tuş var orada. Hepsi bir nota. Bu da arkadaşlar 4. oktav sol notası. Bu sol, boş tel olan sol 3. oktav. Re telindeki 3. parmağa denk gelen sol ise 4. oktav sol oluyor. Yani bir oktav yukarısı oluyor. Alttan ikinci çizginin üzerine yazılan nota re telinde 3. parmak basıyoruz. Şimdi şeklimiz şuna ulaştı. Mi, fa ile mi bitişik sol. Bu şekli basmak arkadaşlar başlangıç seviyesinde özellikle zor olabilir. O yüzden gittiğiniz kursta keman hocanız size fa ile solü bitişik göstermiş olabilir. Bu yanlış değil. Bu fa diyez. Neden böyle öğretiyorlar biliyor musunuz? Çünkü 1. ve 2. parmağı dip dibe basmak 2. ve 3. parmağı dip dibe basmaktan çok daha zor oluyor. Özellikle kaslarınız buna alışmamışsa. Mi'yi basıyoruz, sonra fa natüreli basıyoruz, sonra sol 3. parmak. Daha sonra ne geliyor? Hemen yazın aşağıya, hemen. Bekliyorum, hemen yazmanızı bekliyorum. Hangi nota geliyor? Tabii ki la notası geliyor arkadaşlar. Re telinde de 4. parmağımız bize la notasını veriyor ve bu la notası aynı zamanda boş tel olan la notasıdır arkadaşlar. Bakın 4. parmak basıyorum. Aynı zamanda boş tel. Bakın. Bir de böyle göstereyim. 4. parmak la. Alttan ikinci boşluk. Bak bu sefer alttan ikinci boşluk. Ne dedik? 5 tane çizgi var, 4 tane boşluk var. Alttan ikinci boşluk da bize keman üzerinde boş tel la'yı ya da re telindeki 4. parmağı verir. Bu notayı gördüğünüz zaman siz bileceksiniz ki ben boş la teli çalıyorum ya da re telinde 4. parmak la notasını çalıyorum. İkisi aynı ses. Şimdi gelelim la teline. Kemana başlayanların ilk öğrendiği teldir. La teli üzerinde öğretilir genelde. La boş teli bize veren nota budur. 4. oktav la oluyor ve bize boş tel la'yı veriyor. Aynı zamanda neyi veriyor? Yazın aşağı yorumlara yazın. Daha sonra si notasına bakıyoruz. Arkadaşlar bakın si notasını bulmak çok kolay. Çünkü tam ortadaki çizgide duruyor. Dizek üzerindeki 5 çizginin tam ortasında duruyor. Bu si notası hangi si notası biliyor musunuz? Bakın bu si notası la telinde 1. parmak olan si notası. Bize bu notayı verir bu. Ondan sonra hemen dibinde bakın. Yine mi fa'da olduğu gibi si do'da dip dibe. Gördünüz mü? Çünkü ne demiştik? Mi, fa ve si, do notaları dip dibedir doğal halleriyle. Diyez almadığı sürece ya da bemol almadığı sürece.
Bu do notası da arkadaşlar hemen si'nin üzerinde zaten. Üstten ikinci boşluk bakın. Birinci boşluk, ikinci boşluk hemen üzerinde, ikinci boşluğun içinde duruyor. Bu notada la telindeki ikinci parmaktır. Do notasını verir bize. Daha sonra daha da kolay yine re notası var. Bakın yine re notası var. Yine kafanız karışmasın. Boş tel re'den farkı tabii ki notanın kendisi yine. Bu da 4. oktav re oluyor. Üstten ikinci çizginin üzerine yazılır. Üstten ikinci çizginin üzerine yazılan nota bu re notasını verir bize. Bu da la telinde 3. parmakla basılan re notasıdır. Daha sonra mi notasına geliyoruz. Mi notası arkadaşlar, bu nota, gördüğünüz şu nota, yani en üstteki boşlukta olan, dizeğin en üstündeki boşluğunda olan, hemen re'nin üzerinde olan nota bize boş mi telini veriyor. Aynı zamanda tabii ki la telinde 4. parmak da boş mi teliyle aynı sestir arkadaşlar. Yine gösteriyorum hemen. Mi bakın. La telinde 4. parmaktayım. Mi notası. Mi teli. İkisi de aynı bakın. Eğer siz 4. parmak bastığınızda aynı sesi duyamıyorsanız arkadaşlar, yani 4. parmak bastığınızda aynı sesi duyamıyorsanız bir alttaki telle, o zaman 4. parmağı yanlış basıyorsunuz demektir. Yani şu şekilde böyle basıyorsanız aynı ses değil. Bakın zaten ikisine birden bastığınızda aynı ses çıkması lazım. Şu şekilde. Tek bir sesmiş gibi çıkması lazım çünkü aynı ses. Eğer çıkmıyorsa siz demek ki 4. parmağı yanlış basıyorsunuz. Entonasyon bozuk demektir. Onu bir alttaki teli hemen kontrol ederek hemen düzeltebilirsiniz. Şimdi gelelim mi teline arkadaşlar. Mi telinde yine işler biraz zorlaşıyor, kızışıyor çünkü yine ekstra çizgilerimiz var. Bu nota, dizeğin en üstündeki boşluğa yazılan nota bize mi sesini, boş teldeki mi sesini verir. Bakın. Boş telde mi sesi. Daha sonra şimdi geldik kemanın gırç dediği yere. Burada bakın fa notası var. Şimdiye kadar hep ne yaptık? Boş telden sonraki notayı basarken hep bir parmak boşluk bıraktık. Burada bırakmayacağız. Fa'yı hemen buraya basacağız. Neden? Nedenlerini hemen bilen yazsın aşağı yorumlara. Ben şimdi söyleyeceğim. Çünkü ne dedik? Mi ve fa notaları dip dibedir arkadaşlar doğal halleriyle. Mi ve fa arasında başka nota yoktur. O yüzden fa'yı buraya basıyoruz. Bakın. Mi'den sonra hemen fa'ya bastım. Daha sonra ikinci parmağımız ne, hangi nota? Bakın burada en üstteki çizgi var ya. Fa notasının hemen üzerine yazılan, bakın çizginin hemen üzerine yazılan nota bize mi telinde ikinci parmak sol notasını veriyor arkadaşlar. Bakın 3. solümüze geldik. Gördünüz mü? Keman üzerinde daha çok sol notası var aslında. Bakın 1. parmak fa notası, 2. parmak sol notasını veriyor. 2. parmağımız sol notasını veriyor. Mi telinin biraz zorlayıcı olmasının sebebi arkadaşlar, bütün parmaklarımız ayrı maalesef. Birazdan göreceksiniz. Fa notasını bastık. Sol notası, arada boşluk var. Bir parmak. Çünkü arada fa diyez ve ya da sol bemol aynı nota oluyor ikisi. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. En üstte bu sefer çizgileri üste çiziyoruz. En üstte bir çizgi daha, ekstra bir çizgi koyuyoruz. Ve o çizginin üzerine nota yaptığımızda, nota çizdiğimizde mi telindeki 3. parmak la notasını elde etmiş oluyoruz. La notası bakın. Mi telinde 3. parmak la. Bunu doğru basıp basmadığınızı nasıl keşfedebilirsiniz? Az önce söylediğim gibi bir üstteki tel ile kontrol ediyoruz entonasyonumuz doğru mu diye. Bakıyoruz. Bakın boş tel la, mi telindeki la, oktavı birbirinin. O yüzden ses mükemmel duyulmalı. Tek bir sesmiş gibi duyulmalı.
Evet, yani böyle bir ses duyulmamalı. Bakın yanlış basacağım şimdi bilerek. Ya da şöyle. Böyle bir ses duyulmamalı. Mükemmel olmalı. Eğer duyulmuyorsa yanlış basıyorsunuz demektir. Düzeltin. Daha sonra gelelim son notamıza arkadaşlar. Dizeyin en üstteki çizgisinin üstüne bir çizgi daha çizdik. O la notasıydı. Hemen o çizginin üzerine bakın. Hemen üzerine bir nota çizdiğimiz zaman si notasını elde ediyoruz arkadaşlar. Bu da 3. si'miz oluyor ve mi telindeki 4. parmak si notası bu. Mi teli fa, bir boşluk sol, bir boşluk la, bir boşluk si. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mi telindeki şeyimiz bu. Pozisyonumuz bu. O yüzden gerçekten zor. Hepsinin arası açık olacak parmaklarınızın. Evet, bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir düzgünce. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.